Deniz, kum, güneş. Ne güzel kuşlar var şu ağacın üzerinde. Burası daha pahalı. Çünkü şehrin tam ortasında burası. Ne yapıyorsunuz oğlum? Hayatta gördüğüm en enteresan barlardan bir tanesi. Arkadaşlar, herkese Sarande'den selamlar. Size çok önemli bir nokta göstermek istiyorum. Şu Samil, Ksamil diye yazılıyor ve Butrint antik kentlerine buradan otobüs kalkıyor arkadaşlar. 8'e kadar her yarım saatte bir. Bu çok önemli bir bilgi. Çünkü 1,5 euro, 1,5 euro ödüyorsunuz sadece. Diğer türlü çok daha pahalı tutacak. Muharrem Rushdie yolundan geçiyor. Google Maps'e de Stay You diye yazarsanız muhtemelen çıkar. Tam olarak şu parking yazan yerden. Şu anda yok otobüs. Gitmiş ama olacak. Samil ciddi anlamda çok güzel bir sahil kasabası. Deniz, kum, güneş, eğlence tatilini seviyorsanız Samil özellikle İtalyanların keşfettiği ve çok dışarıya da çaktırmadıkları bir yer. Sarande'ye geldik. Bakalım nasılmış Sarande? Burada bir pazar yeri var. Küçük halk pazarı. Çok fazla incir var. Küçük incir. İncir var çok fazla. Bu Kukes taraflarında çok güzel büyük incirler vardı bizim Aydın inciri gibi. Ayçiçeğine bakın. Çekirdeği. Bu acı incir deniyor bizim orada. Sizde ne deniyor buna? Kaktus. Gideni. Hello. Hi. Hi. Kakosi dedi. Beni Sırp, Boşnak, Sırp zannetti. Kakosi. Biliyorsunuz burs veriyoruz tüm gelirlerimizle ve Just English bana inanılmaz yardımcı oluyor. Just English dil okulları. Onların Türkiye'de onlarca okulu var ve Amerika'da New York ve Los Angeles'ta da dil okulları var. Dünyayı gezmek için dil öğrenmeye ihtiyacınız var. Dil öğrenmeden de gezebilirsiniz ama insanları anlamanız için dil öğrenmeniz gerekiyor. Onun için de İngilizce en önemlisi. Dil öğrenmek için de bana desteğini esirgemeyen Just English'in Amerika'daki ve Türkiye'deki dil okullarını tercih edebilirsiniz. Evet, en sevdiğim şeyi bulduk. 44.000 euro, 78 metrekare deniz görüyor. 51.000 euro, 78 metrekare. 69.000 euro, 85 metrekare. Deniz gören ev için ucuz gibi ya, 65.000 euro falan. Burası trafiğe kapalı yol herhalde ama bir sürü var. Ne güzel kuşlar var şu ağacın üzerinde. Burası nasıl bir yer biliyor musunuz arkadaşlar? Marmaris'in, Bodrum'un 90'lardaki halini düşünün. Tam öyle bir yer. Bozulmamış, turistlerin taciz edilmediği, yerel yemeklerin, ürünlerin satıldığı, hala o vahşi turizme geçmemiş. Tabii Arnavutluğun ya da Kosova'nın diğer yerlerine göre burası daha pahalı. Çünkü turistik, kiralar daha fazla ama yine öyle çok ekstrem fiyatlar yok. Ama pahalı. Yani kabul edilebilir bir pahalılıkta diyelim. Tabii bugün gece hayatına da çıkacağız. Gece hayatının fiyatlarını göreceğiz. Burada Lezzet diye bir restoran var arkadaşlar. Lezzet. Gelin o restoranda neler satılıyor? Fiyatlara bakalım. 101 euro arkadaşlar. Neredeyse eşitlenmiş. Börek 2 euro. Ispanaklı börek 2,5 euro.
Bu mesela Kosova'da 1.25, 1.50 civarında. Burası bizim esnaf lokantaları gibi ama turistik. Hadi girelim bakalım. Evet arkadaşlar bakın. Bir sütlaç var. Siz tava kosi. Elbasan tava. Bamya. Benim çok canım çektiği için. Sorry. Bu tava kosi deniyor ama elbasan tava da deniyor. Böyle balık da var. And one börek, please. Böyle trileçe. Bu ünlü bir Arnavut tatlısıdır. Cacık, yoğurt. Burada cacık diyorlar buna da. Yoğurt gibi. Böyle bir salata. Ve beyaz peynir var. Rakı falan içecekseniz. Üzüm böyle. Dedik, birazcık pahalı dedik. Ayran. Çok güzel bir börek. Ve bamya. Okra deniyor. Ve bamya, okra deniyor burada. Çok güzel oluyor. Büyük ama. Yani Amasya bamya çorbası kadar güzel bir şey hayatımda yemedim bu arada. Cidden. Ve ayran 6 euro. Pahalı burada. Yani Kosova'ya falan göre. Ama yine de hani idare eder bir fiyat. Yemeğimizi yedik. Onhez-Mus Kalesi'ymiş burası arkadaşlar. Oh. Burası direkt Saranda'nın merkezinde. Arnavutluk'ta inanılmaz tarih var. 4. ve 6. yüzyıllarda tarihlenmiş. Ay ne güzel ya. Şehrin tam ortasına burası. Bayağı bir kedi de var. Çok hoş ya. Kedilere coşmuş. Vay be arkadaşlar. Görüyorsunuz değil mi? Koca tarih. Kolonlar. Hey gide hey. Bakın. Burada kırılmış bir kolon bile var. Muhtemelen kalenin girişi miydi artık? Kalenin gidenleri yar 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 yandım koy verin. Bu Toer Otel'in ön tarafında hemen. Nasıl bulacağız diyorsanız. Ben size daha enteresan bir şey göstereceğim. Yani daha enteresan değil de enteresan bir şey daha göstereceğim. Biraz sanıyorum gitmemiz gerekiyor. Evet şimdi Enver Hoca'nın şimdi burası da arkeoloji müzesiymiş. Wow. Arkadaşlar şehrin içindeki şeye bakın. No film? Okay. Thank you. Çok güzel mozaik var. Kocaman. Binaların arasında. Allah bilir bu binaların yapımı altında neler var. Antik şehir gördük. Mozaik gördük. Burada yaparken görüp aman deyip dikmişlerdir binayı. Evet ve Enver Hoca'nın izi devam ediyor. Enver Hoca bu bunkerlerden arkadaşlar 700 küsur bin tane yapmayı planlıyor. Sadece 120 bin tane yapabiliyor. İrili ufaklı, çok büyük. Diğer bölümlerde de görmüş olacağınız birçok bunker var. Bunun amacı içine girip işte ülkenin güvenliğini sağlamak, işgal edildiğinde ülke. Tabii inanılmaz bir para harcanıyor. 120 bin taneden bahsediyoruz. Böyle bu merdivenlerden inip arkasından geçiyorsunuz ve
Evet. Buradan da aslında buraya gibi insanları korkutmakla var diyor. Yine bunker 1967 85 diyor. Böyle bayağı şeyli. Bir hikayeye göre İtalyan mimarlar yapıyor bunu. İnşaatını. Çok sağlam tabii, bakın yani. Enver Hoca zamanından kalmış. Ne kadar sağlam olduğunu düşünün. Bazıları yer altına kalmış. Sanıyorum 40-50 bin tane var şu anda gözüken. Bazıları da bu şekilde sergileniyor. Tabii bunun sergilenmesi buraya getirip değil, burada yani. Bazı tepelerde 50-60 tane var bunkerlerden. Çok acayip, çok hoş. Farklı bir, hoş derken çok farklı, dünyada hiçbir yerde göremeyeceğiniz bir çılgınlık bu. Yani ülkenin tüm parasını neredeyse bunlara yatırıyor. Çünkü Yunanlıların, o zamanın Yugoslavya'sının, Rusların, Çinlilerin, Amerikalıların, İtalyanların işgal edeceğini düşünüyor ve her yere bunlardan dikiyor. Muhtemelen 700 küsür bin tane olmasının sebebi eli silah tutan çocuk, kadın, erkek. O zaman 700 bin kişinin olması. Hani bebekleri falan, çok yaşlıları saymazsak. Yani herkese bir bunker. Düşün, İtalyanlar giriyor, insan yok. Herkes betonla kaplı. Tabii bunlar hiçbir zaman kullanılmıyor. Hiçbir zaman Arnavutluk bir savaşa, sıcak savaşa girmiyor. Soğuk savaş zaten var. Komünist çünkü. Zaten ülke. Yani kendi kafasında var. Sovyetlerle Amerika arasında var ama Arnavutluğu ne kadar işgal etmeye çalışacaklar vesaire bilinmez. Belki de düşünüyorlardır. Her neyse. Kısaca her yerde göreceksiniz Arnavutluk'ta. Dediğim gibi bazıları toprak altında kalmış. Çok eski çünkü. Ama ilginç bir yön veriyor buna. Şimdi buranın küçük marinamsı bir yer var. Adam balık tutuyor. Sahillerde güzel kafeler var. Kimse sizi rahatsız etmiyor. Kimse kadınları rahatsız etmiyor. Zaten öyle bir şey mümkün değil. Hayal bile edilemez. Hayal edilmesi bile teklif edilemez. İnsanlar böyle huzur içinde çaylarını, kahvelerini içerek benim gibi boş yeri kaptım. Şimdi Saranda gecelerine ışınlanıyoruz arkadaşlar. Buranın gece hayatı çok ünlüymüş. Ben de merak ediyorum. Bakalım nasıl? Saranda gecelerine hoş geldik. Ben de hoş geldim. İlk defa çıkıyorum. Bakalım nasıl bir gece hayatı var. Övüldüğü kadar var mı? Çok övüyorlar çünkü. Ne yapıyorsunuz oğlum? Tekme atıyor, uçan tekme attı. Burada 1985'lerden kalma bir ortam var. Çarpışan arabalar. Çarpışan arabalar görmeyeli bayağı olmuştu ya. Ne yapıyorsunuz oğlum ya? Ne yapıyorsunuz ya? Kızlara şov yapıyorlar. Aa, sağlam vurdu ha. Boksör galiba. Bu artık en güneydeyiz. Yunanistan sınırındayız. Bunlar da Arnavut. Benim işte annemin babamın geldiği tarafları biliyorsunuz. Mitrovica ve daha kuzeyi. Arkada Dua Lipa çalıyor. Ama çok uzaktayız artık. Tabii bunların hepsi Arnavut. Yani çok uzaktayız derken öyle. Şimdi çıksak 7-8 saat sürer yani benim memlekete gitmek. Buradaki güneydeki Arnavutlar çok fazla İtalya'nın güneyindeki İtalyanlara benziyorlar arkadaşlar. Böyle daha kısa boylular, daha esmerler veya direkt o Sicilya, Napoli, Bari, Mari aynı yani. Zaten birçoğu İtalyanca da biliyor. Yani o İtalya'da yaşadıklarından değil, İtalya'yı çok seviyorlar. Tabii yaşayanlar da var. Bir gemi vardı hatırlıyorsanız 90'larda burada komünizm yıkıldıktan sonra büyük bir sefalet
fakirlik yaşanıyor ve insanlar kaçmak zorunda kalıyorlar. Ve o gemi böyle full doluyor Durres limanından buraya 1,5 saat mesafede. Şimdi size Saranda'nın gece hayatını göstereceğim. Buradaki kulüplere girmeye çalışacağız. Bakalım. Bakın bu ta Osmanlı ya da Bizans döneminden kalma bir yapının son parçaları diyelim. Burada böyle deli gibi dükkanlar yok. Genelde hep restoran, kafe tarzı yerler var. Burada akşamları böyle hediyelik eşyacılar vesaire açılıyor. Yani Marmaris, Bodrum gibi böyle stabil dükkanlar yok. Daha çok bu tarz pazar yeri şeklinde buluyor. Bu da aslında hoş bir şey. Hep bu yani stabil yerinde olanlar, tam kelimeyi bulamadım. Şeyler. Gümüşçü. Burası biraz daha pahalı Kosova'ya, Tirana vesaire göre. Hatta Vlora var, Avlonya yukarıda, kuzeyde. Oraya göre de pahalı. Burası benim Karadağ'dan sonra Balkanlarda gördüğüm en pahalı yerlerden bir tanesi. Yani Makedonya ile aynı fiyatları aşağı yukarı diyeyim. Tabii çok turistik olduğundan dolayı böyle. Burada dönerciler var. Tabii artık Yunanistan sınırına geldiğimiz için Yunan azınlık bu tarafta çok olduğu için, bak Arnavutlar daha çok da artık gyros diyorlar, döner demiyorlar. Bu da evet arkadaşlar, yolun yani sonuna kadar yürüdüm sayılır sahil boyunca. Çok güzel bir sahil var. Burası Marmaris'in, Bodrum'un 90'larındaki hali gibi düşünün. Böyle her şey salaş. İnsanlar burada denize giriyor gündüz. Ama buraya yakın Samil şehri var, kasabası var. Orada çok daha güzel plajlar var. Burası zaten böyle bayağı dolu oluyor. Her yerden turist var. Yine benim böyle turizme başladığım zamanda Marmaris'in, Bodrum'un, Kuşadası'nın halleri gibi. Yani daha bokunu çıkarmamışken turizmin. Gece hayatı iyi dediler ama ben daha öyle çok bir gümbür gümbür gece hayatı görmedim. Şimdi bir kız durdurdu. Oraya gideceğim. Şurası değil. Bu 4 element diyor ya. Burası striptiz barı. Yani şeyini de anladım. Oraya gitmiyorum. Şu tepede bir yer var. Oraya gidiyorum. Burası da hey maşallah. Yani o kadar turizm. Bakın ana caddeden arkaya gidiyorsunuz, Alpet. İşte Albanyan Petrol herhalde bu. Ya da Türk müydü bu? Her neyse bilmiyorum. Alpet var, yani kiraların falan ne kadar düşük olduğunu siz düşünün. Çok fazla şey var. Tur. Yani bu tekne turları, adalara, koylara tekne turu düzenliyorlar ve böyle onlarca, yüzlerce var ya. Çok fazla var. Şimdi o yüksek barı bulmaya çalışıyorum. Apartmanın tepesindeydi. Jungle Bar diye. Bakalım bulacak mıyız? Jungle Bar dedi. Yukarıda. Var mıdır orada kimse? Çok övdüler ama. Abi de bu apartmanda oturduğunu düşünsene ya. Ya çok gürültüden kafayı yersin ya da alkolik olursun devamlı. Yukarı. Ben olsam canım uyanıp yukarı çıkarım. Burada da başka bir bar var.
güzel gibi. Hayatta gördüğüm en enteresan barlardan bir tanesi. Çünkü direkt, yani bir otelin falan değil, apartmanın üstünde. Kosova'daki gibi durmuyorlar arkadaşlar. Kosova gerçekten dünyanın en iyilerinden bu konuda. Yani İtalya'nın güneyi, Arnavutluğun güneyi benzer. Can I go? Yeah, This way is the actor. Okay, 8, thank you. Evet, geldik. Mojito 9 euro. Biraz pahalı, Kosova'da 4-5 euroydu. Ortam fena değil. Tam böyle her yeri görebiliyorsunuz. Evet, sakin bugün. Deneyelim bakalım. Alkolle çok aram yok biliyorsunuz ama. Tatlı tabii. Video çektiğimi görünce şat getirdiler hediye. İkram. Müessesenin ikramı. Ne ya? Kan gibi, vampir kanı. Burada, bu barda pek bir hayat yok. Sırt yani. Ama Şahin gözlerimle. Tam şurada bir bar görüyorum. Orada delleniyorlar, çıldırıyorlar. Bunlar Birleşmiş Milletler şeyine gelmişler sanki, kongresine. Kendi aralarında konuşup, sohbet edip küresel ısınmanın Greta Thunberg'in hayatına etkilerini tartışıyorlar. Thunberg. Evet, Thunberg değil, Thunberg. How dare you? Thunberg. Arkadaşlar 12'de müzik kesiliyormuş tüm Sarandi merkezde. Nereye gideyim dedim garsona. Nereye gidersen git, Allah belanı versin demedi tabii ki. Lost Seaside'mış ismi. Ben burada hiçbir şey görmüyorum. 15-17 dakika falan yürüdüm herhalde. Burada bir tulumdan arak bir heykel var. Tulum'da da var biliyorsunuz bunun değişik versiyonu. Acaba sahilde parti gibi bir şey var mı? Bilmiyorum. Bu arada yol üstünde çok güzel bir club gördüm. Herkes oraya gidiyordu da. Garsonun tavsiyesini dinlememezlik edemedim. Evet, bu da direkt olarak Tulum'daki kadının farklı versiyonu. Arkadaşlar Los fena değilmiş ama gündüz de gelebiliyormuşsunuz oraya. Bir gelin derim yani. Akşam ortam güzel, sakin. Şu Orange'ı ben merak ettim. Bu arada inanılmaz pahalı arabalar var. Her yer Arnavutların pahalı arabalarıyla dolu. Tabii artık yaz sonunu, yani sezon sonu muhtemelen Temmuz'da falan çok daha fazla vardı bu arabalardan. Orange denilen yerde burası. Kocaman I love Orange yazmışlar. Buradaki turistler, Berat'tan sonra pek Türk görmedim. Buradaki turistler İtalyan, Fransız, Hollandalı, Alman, İngiliz, Avustralyalı falan da var ama yani ağırlık olarak İtalyan. Orange'a devamlı akın akın kadınlar giriyor. Pahalı bir yer Sarandi. Yani Türkiye fiyatlarını bilmiyorum ama 8 euro Lost'ta birayı aldılar. 8 Euro'da ilk içtiğim yerde Mojito'yu aldılar. Burada da muhtemelen aynıdır. Giriş almadı ikisi de. Bakalım girebilecek miyiz? Tabii ki ben sap olduğum için. Giriş 10 euro arkadaşlar, 10 euro.